Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Bu hafta Yalı Çapkını üzerinde bir video çekmeyecektik bölüm yayınlanmayacağı için. Ama şöyle bir olay oldu. Afra Saraçoğlu bombayı patlattı. Peki bu olay neydi? Abi 5 Ocak Cuma günü Yalı Çapkını'nın 53. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Instagram sayfasında yayınlanan bu fragmanda Afra Saraçoğlu'nun yorumu dikkat çekti. Ne dedi o yorumda abi? Bölümde Seyran yok galiba. Şaşıran bir emoji. Fragmanda Seyran'ın az olmasını yorumlamadım açıkçası ben. Çünkü diğer fragmanda vardı. Bu bölümü yılbaşı haftasında çektiler. Ve yılbaşından sonraki ilk haftada da repo gibi takılıyorlardı. O yüzden de zaten 12 Ocak'ta yayınlanacaktı yeni bölüm. Şimdi bu aralarda da Afra Saraçoğlu'nu takip ettiğim zaman diliminde çok farklı içerikte fotoğraflar paylaşmaya başladı. Ve aslında şunu görmüş olduk bir noktada. Ben bir sıkıntı olduğunu düşünüyordum. Çünkü zaten son bölümlerde çok fazla sahnesi yoktu. Daha öncesinde de iki oyuncunun da farklı zamanlarda memnun olmadığına dair mesajları vardı. İlk sezonda Mert Ramazan Demir özelinde görmüştük bunu. Ve biz hatta hep şeyde konuşuyorduk, hani acaba Afra nasıl memnun bu senaryodan? Çünkü ilk sezondaki hikayeleri düşündüğümüzde bir 30 bölüm boyunca falan kimi zaman yan rol gibi kullanıldığı bölümler bile olmuştu. Yani diyorduk ki kız sete kaç gün gidiyor acaba başrol olmasına rağmen tarzında konuşuyorduk. Hatta bunu insanlar da bizim kesitlerimizi alarak dile getirmişlerdi. Bu sezonda ekran süresini biraz düzeltmiş olsalar dahi hikayeden belki de bir memnuniyetsizlik vardı genel olarak. Ya da şu olay olmuş olabilir. Bu yorum çünkü gerçekten ateşe düşürücü bir yorum yapım şirketin ve kolay kolay yapamayacağınız bir yorum. Belki o an bir duygusal bir mesaj olarak attı ama videoyu çektiğimiz tarihte hala kendisinin bu yorumu kaldırmamış olması da eğer bir PR çalışması değilse çok büyük bir sıkıntıya da işaret ediyor gibi iç taraftan. Şimdi ilk başta PR çalışması olabilir mi açısından konuşalım. Afra Saraçoğlu baktığımızda Twitter'ı da yeri geldiğinde aktif olarak kullanabilen biriydi. Dizinin de şu anda reytinglerinde bir çalkantı, bir bocalama varken acaba Instagram üstünden şunu yapmış olabilir mi? Yapımın da devreye girmesiyle beraber. Hani Afra sen bir yorum yaz ve bu yorum sosyal medyada konuşulsun ve bu hafta bizim bölüm izlenilsin diye düşünülmüş olabilir mi? Hani acaba Afra yok mu diye düşünebilir seyirci. 12 Aralık'ta yayınlanacak bölümü de bu yüzden izleyebilir mi diye. Kendi kafalarına göre belki daha iyi yani ama bence çok ucuz bir PR çalışması olmuş olabilir mi bu yorum? Bu ihtimali güçlendiren şöyle bir şey var. Normalde oyuncular bazen trip atabilirler çekilen işe. Bunu yeni nesil oyuncularda daha çok görüyoruz. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncular ve yeni nesil oyuncuların eskilere nazaran şöyle bir avantajları var. Yapım şirketlerine birazcık kök söktürebiliyorlar. Tabii ki de o tweetleri ya da mesajları geri silerek istediklerini aldıkları oluyor. Ama mesajın hala silinmemiş olması böyle bir ihtimali daha çok güçlendirdi. Böyle bir şey ne kadar kurtarır? Çok da kurtarmaz, konuşulur gider. Çünkü siz iyi bir dizi yazamıyorsanız genel olarak, ki burada en büyük şey bence senaristi de geçtim, yapımcının sezon başından beri vermiş olduğu kararlardan dolayıdır. İyi bir malzeme yoksa ortada zaten herkes mutsuzdur yani. Sen istediğin kadar PR çalışması da yaptırsan aslında bu oyuncunun büyük ihtimal kendi düşüncesi de olabilir. Kendi iç sesi de olabilir. Buradan şunu söylemek lazım. Ya bir memnuniyetsizliğin olduğunu ben seziyorum. PR çalışması olabilir, olmayabilir, onu çok bilemem. Dizide de aslında karakterler ayrıldı. Ve yeni bölümde gördük ki Ferit'e yeni bir sevgili adayı çıkıyor, kafasını dağıtabileceği, Seyran mevzularına kendisini uzaklaştırmak için bir karakter getirilmiş. Seyran da artık daha ayrı takılacak. Bunu görmüş olduk fragmanda. Şimdi buradan da şöyle bir şey yapılmış olabilir. Gerçek hayatta da zaten hani şu an sanırım bildiğim kadarıyla ayrılar. Hem oradan da bir bağlantı kurarak aslında ucuz bir numara yapmış olabilirler ama 8.8 milyon takipçisi olan bir oyuncunun bunu kabul etmiş olma ihtimali de bana birazcık enteresan geliyor. Çünkü Afra bu diziden önce de zaten ünlü bir insandı ve aktivist rolü de vardı gerçekten. Bütün kampanyalarda yer alıyorduk. O yüzden de hani bunu kabul etmiş olabileceğini ihtimal vermek istemiyorum açıkçası. Peki diğer seçeneğe geçelim o zaman. Gerçekten bir dolmuşluk olabilir oyuncuda ve dizinin fragmanı yayınlandıktan sonra zaten önümüzdeki bölümün de muhtemelen senaryosu elindeyken ya gerçekten Seyran bu dizide yok galiba tarzında bir anlık bir yorum yapmış olabilir mi? Bu konuda şu var benim aklımda. Bu tarz durumlarda özellikle yapım şirketi çok ani reaksiyonlar vererek o mesajı sildirebiliyor. Bunu çok gördük bir sürü yapım şirketinde, bir sürü oyuncu özelinde. Neden OGM o zaman bunu yaptırmadı? Ya bir memnuniyetsizlik varsa neden sildirtmedi ya da kaldırtmadı o yorumu? Bu arada her şekilde kaldırabilir çünkü kontrat altında olan bir oyuncu. Sezonluk olarak imzalıyorlar. Bu yüzden hani anlık olarak yazılmış bir şey bile olsa şu ana kadar kaldırırlardı. Ama şunu da söylemek lazım. Burada diretmeye çalışıyorsa Afra, çözülmesi de zor olan bir olaya da gidebilir. Yani şimdi gemileri yakıp diziyi bırakıyorum tarzı bir şey diyemez. Çünkü ödeyeceği tazminat çok fazla olur.
Ama şunu yapabilir. 3. sezon başlanacağı zaman kontrat görüşmeleri olduğunda diyebilir ki ben yokum diyebilir. Ya da 2. sezonun ilerleyen zamanlarında şöyle bir şey diyebilir. Ben 3. sezonda yokum. Ona göre hani senariste de haber verin tarzı bir şey diyebilir. Ama bunu çok açık bir şekilde yapmak da elindeki kozu da düşürmeye yol açar. Böyle bir şey yazmak çok amatör bir durum bence. Büyük bir reaksiyonla yazmış. Burada Emrullah Bey salladığını ben düşünmüyorum. Fragmana bir sallama olduğunu düşünmüyorum. Senariste veya yapımcıya bir sallama olduğunu da farz ediyorum. Çünkü bölümde Seyran yok galiba. Tamam, belki bu bölümde daha az vardır. Büyük ihtimal diğer bölümün de senin bahsettiğin gibi senaryosu onun eline geçti bu hafta repo yapıyorlarken. Bir baktı ki sahnesi çok az var. Daha çok Ferit'le dedesinin kapışması üzerinden giden bir hikaye var gibi gördü büyük ihtimal. Ona daha az böyle hani okula gidip gelmeli bir hikaye yazmış olabilirler belki de diye düşündü. Yeni de karakterler falan eklenince üstüne zaten dizide hiç kadın karakter yokmuş gibi alınmış olabilir. Anlık bir alınmış olabilir ve fragmanda üstüne gelince hem de bu haftada biraz boş olunca hani Instagram'da zaten şu an daha aktif kullanıyordu. Biraz boş oyuncu konumunda da takılıyor gibi bu aralarda hani. Oyuncular genelde sezon aralarında ya da dizileri bittikten sonra sosyal medyayı daha aktif kullanırlar. Çünkü vakitleri de yoktur. Şimdi geçmişten çekilmiş fotoğraflarını da throwback olarak atıyor. Yani birazcık sanırım aslında yeni sezona dair bir reste çekiyor yani. Yani ben gidebilirim zaten, ben bu diziden önce de bir markaydım. Siz bana muhtaçsınız tavrına getiriyor olabilir. Ne kadar profesyoneldir tartışılır. Bence hiç doğru bir hamle değil yaptı. Ama buradaki mevzu kesinlikle para değil. Olmuşsa bir kırgınlık var. Oyuncular 5 şey ister abi. 1. Sevilip sayılmak isterler. 2. Kendilerine sahne yazılmasını isterler. İlgi isterler. Tabii ki de para da isterler. Bunlar profesyoneller. Ve 5 de abi konforlu hissetmek isterler. Ben bu olaylardan sadece 3'ünün sağlanamadığını düşünüyorum OGM tarafında. Parayla konforu sağladıklarını düşünüyorum. Çünkü bir sahne az yazıyorlar. Gayet konforlu. Para konusunda zaten sıkıntı olduğunu düşünmüyoruz. Gayet iyi kazanıyor ikili de. Şimdi geriye 3'ü kalıyor. Bunu demek ki sağlayamadılar şu ana kadar bu sezon özelinde. Geçmiş sezonda da çatırtılar vardı. Mert Ramazan Demir üzerinde vardı. Şimdi Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Seyran karakteri de dizide gitgide böyle güçlenmeye çalışırken kaybolan veya tutarsız bir karakteri de büründü. Senarist değişiklikleri veya şu anki senaristin daha çok Ferit'i böyle hikayenin kahramanı olarak yazması sebebiyle, yapımcının da bunu böyle istemesi sebebiyle ve dizideki başrollerin bazen Ferit bazense 3-4 kişi olması sebebiyle alınganlık olmuş olabilir. Ama böyle bir durumda sen res çeksen de sana onu sildirirler. Onur Güven Atamlı Afra Saraçoğlu'nun menajeri konuşur. Afra da oraya gelir. Bir yemek yerler, derler ki sorun ne? Sorun senaryo mu? Ben Günger Bey'le konuşacağım. Bunu göz önünde bulunduracağız ve biz bunu tatlıya bağlayacağız denir. Ve o hemen o tweet'in sildirilmesinden sonraki gün böyle bir toplantı yapılır. Daha çok sahne yazılmaya başlanır. Denge yapılır. Çünkü bu önemli bir iş. Ama mevzu böyle değil çünkü. Hiç de silinmedi. Ne bölümün fragmanını beğendi ne paylaştı. Herkesin beğenmesine rağmen ve hiçbir açıklama da yok. Her şey güllük gülistanlık gibi de kendi hayatından kesitler paylaşarak devam ediyor yola. Yani burada bir iplerin kopacağını söyleyebiliriz. Bir kırgınlığın olduğunu ben hissettim. PR çalışması olma ihtimali de yüksek. Ama yapım şirketinin çok büyük bir iletişimsizlik sıkıntısında olduğunu düşünüyorum. Böyle bir şeyi gördünüz. Abi hemen ulaşacaksınız. Hemen kaldıracaksınız bunu. Ve oyuncunun da gönlünü alacaksınız. Diyeceksiniz ki evet biz seni ihmal etmişiz. Böyle bir şeyin olmaması gerekiyordu. Özür dileriz. Ve bir şekilde çözeceksiniz. Gönlünü alacaksınız yani. Bu yeni nesil oyuncular böyle. Yani o yüzden eskiden olduğu gibi ne olursa olsun oynamak zorunda tarzı bir şey yok abi. Bu yüzden de yeni oyuncular biraz bunu kullanıyorlar. Şimdi şöyle. Önce PR çalışması olabilir mi tartıştık. Şu anda da acaba bir kırgınlığı var mı diye tartışıyoruz. Peki Afra Saraçoğlu gerçekten pasif bir direniş yapıyor olabilir mi? Sosyal medyada böyle bir paylaşım yaparak Afra Saraçoğlu'nun hem fanlarını, Seyfer fanlarını da yanına alarak OGM yapım şirketine bir res çekiliyor olabilir mi? Afra bu sayede de ileride başka teminatlar alabilir mi? İşte daha çok rol yazılacak sana tarzı teminatlar alabilir mi? Üstünden bir düşünce olabilir mi bu yorum? Aslında ben oraya bağlamak istiyordum ikinci anlattığım konuyu. Ben böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Bazen isimler o kadar büyür ki mesela bir takımda bile kulübün önüne geçerler. Burada da Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu dizinin önüne geçti. Yani ilk sezondan beridir biz bunu söylüyoruz. Çünkü ortada bir hikaye yok, güzel bir senaryo yok, iyi yönetilen organizasyon yok. Böyle olunca da oyuncular şöyle düşünüyor olabilirler başrollerdeki. Ben bu dizinin starıyım ve ben bu diziden daha büyüğüm mü? Tabi böyle olunca da böyle sessiz bir direniş başlatarak aslında teminat almak istiyor olabilir. Neden almak istiyor olabilir? Bir dakika, burada bir cinsiyetçilik yapılıyor kardeşim. Partnerimle ben aynı dizide başrolüz. Benzer ücretleri alıyoruz. Onun ilk sezondan beri hep çok güzel sahneleri var. Bir dengesizlik var. Ben oyuncuyum. Böyle bir şey kabul edemem. Böyle olacaksa hani ilerleyen zamanlarda ya devam etmeyelim ya da bana da eşitlik yapın.
yapın. Yani hani sektörde bir kadın olduğum için mi bunlar bana yapılıyor diye düşünmüş olabilir. Çok haklı bu arada. Haklı. Eskiden olsaydı nasıl olurdu? Bu sezon devam eder ve ondan sonrasında yolları oyuncuyla ayırırlardı. Oyuncuyu da güzel bir karalarlardı. Gazetelerde çıkan haberlerle ve magazine de yansıyacak haberlerle bir karalama yaparlardı. Ki yapım şirketinin daha önceki işlerinde bu tarz şeyler gördük. Görülmüştü, böyle şeyler yapabilirlerdi. Ama şimdi Afra Saraçoğlu büyük bir marka olduğu için ve bugün OGM ile ilişkilerini kesse, Ay Yapım, Gold Yapım, O3 Medya hepsinin bir anda onu havada kapacağını bildiği için elindeki kozu oynamaya çalışıyor olabilir. Hiç profesyonel bir davranış değil ama haklı da bir serzeniş de var bence. İkinci sezonun ortasına geldik ve yapım şirketi şu zamana kadar birçok krizi gerçekten yönetemedi. Bak şöyle örnekler vereyim sana. Özellikle Pelin olayındaki krizi hiç çözemediler. İlk sezondan beri çözemiyorlar abi. Kızı apar topar çıkardılar, sonra kızı tekrar geri getirdiler. Senarist özelindeki krizi hiç çözemediler. Gitti mi gitmedi mi, gitti mi gitmedi mi dediğimiz Günger Bey diziden ayrıldı ikinci sezonda, sonra tekrar geri döndü. Yönetmenlerden Alptekin Bey diziden ayrıldı, sonra tekrar geri döndü. Şimdi oyuncular bazında Mert Ramazan Demir özelinde acaba diziden ayrılıyor mu muhabbeti vardı ki rolünden gerçekten memnun değildi ilk sezon özelinde. Onu bir şekilde tolere ettiler. Sonrasında asıl muhabbet şu an Afra Saraçoğlu olayının krizini yönetemiyorlar ve kesinlikle yönetemedikleri en büyük krizi sosyal medya krizi. Yani sosyal medyada geçen hafta bahsettiğimiz görüntülerin sızması olayları, onun dışında sosyal medyada bir linç kampanyası sonrası oyuncuları arkasına alarak bütün sorumlu ben diyemeyen bir yapım şirketi var. Onun dışında ya bir öyle oluyor hikaye, bir böyle oluyor. Zaten bunu çok önceden de söylemiştik. 8. bölümden sonra Yalı Çapkını dizisi tamamen başka bir eksene kaydı. Yapım bunu öyle bir şekilde yönetemedi ki şu an dizi bir öyle yazılıyor, bir böyle yazılıyor. Bu dizide senaryo yok. Bu diziyi her zaman söylediğimiz gibi Seyfer yani Afra Saraçoğlu'yla Mert Ramazan Demir'in uyumu seyrettiriyor. Yoksa bu dizinin başka hiçbir çekiciliği yok abi. Ne zamandan beri yok biliyor musun? Yani 20. bölümden falan beridir yok yani. Bence 20 de değil. Bence yılbaşı bölümünden, geçen seneki yılbaşı bölümünden sonra bu dizi yokuş aşağı gitmeye başladı ve sürekli bir yerleri tosluyor. Oyuncuların da böyle tepkiler vermeleri doğal. Çünkü organizasyonsuz bir yapıda siz de ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Pusulanız şaşıyor. Düşünsenize. Mesela set ortamını bir takım gibi düşünün. Bir müsabakaya hazırlanıyorsunuz. Organizasyondaki herkes gidip geldiği için bir düzen yok. Düzen nizam şaşınca ne oluyor abi? Kaos. Kaos oluyor. Oyuncu da sallar. İşte burada şöyle bir şey var. Ne olacak ki yapsam da bana muhtaçlar yapısına oyuncu bürünebilir. Ben artık böyle bir çileyi yaşamak istemiyorum. İmzayı attık lanet olsun diyebilir içinden. Gidiyordur belki de bilemezsin. O yüzden de böyle bir direniş başlatmış olabilir. Buna da haksız diyemem. Atıyorum her şey güllük gülistanlık giderken Seyran karakterini canlandırmış olan Afra Saraçoğlu böyle bir sallama yapsaydı derdim ki ama bu yediğin kebap istemek de derdim. Ama abi o kadar kötü bir yönetilen kaos bir yapı var ki diyebilirsin ya hakkındır derim yani kıza, anladın mı? Normalde çok amatör bir şeydir bu. Ama böyle bir yapıda bir şeylerin değişmesi için senin baş kaldırman gerekebilir yani. Dizideki karakteri madem öyle yazılmıyor bari ben gerçek hayatta kendi kişiliğimle baş kaldırayım demiş olabilir. Şundan da bahsetmek lazım. Bundan aylar önce yine bir kaostu. Yine bir düzensizlik vardı ve herkes bundan şikayetçiydi. Ve yine kaos var, yine düzensizlik ve yine yönetilemeyen krizle dolu bir yapı var ortada. Yani söylenecek başka bir şey yok. İki tarafta ne yapacağını bilmiyor. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak yani. Şöyle, ben Onur Güven atamam şu an, tamam mı? Sen de Afra Saraçoğlu'sun. Hemen aradım seni, dedim ki Afracığım öyle bir yemek yiyebilir miyiz? Bu durumu konuşalım. Senin üzülmeni istemem dedim. Özel konuşacağız. Menajerin de gelsin dedim. İşte sorunları konuştuk. Dedik ki ne oldu ne bitti falan. Ben şimdi sana güvence veriyorum. Diyorum ki Afracığım işte fark ettik daha az yazılıyor rolün. Dizide bir sıkıntı var. Reytingler de düştü. Bunu toparlamaya çalışıyoruz. Eski senaristi getirdik. Onun yanına birilerini aldık falan dedim. İşte böyle iyileştirmeler yapacağız senin hikayende. Seyran'ı çok güçlü bir karakter olarak yazacağız ve Ferit bu hikayede bu sezon kaybedip dersini alacak. 3. sezonda da farklı bir hikaye aksına gideceğiz. Ben sana bunun güvencesini veriyorum dedim. İnanır mısın bana? Yani böyle bir kriz ilk defa başımıza gelse derdim ki gerçekten beni düşünüyor ve ben bu projeye imzamı atarak devam ederim derdim ama bu kaçıncı kriz ve çözülemeyen kaçıncı kriz, artık ben neye inanayım ki? İşte böyle bir şey de yaşanmış olabilir yani. Konuşsalar dahi bir çözüm bulamamış olabilirler. Eğer PR çalışması değilse silmemesinin sebebi de bu olabilir. Siz neyi çözeceksiniz ki? Bu zamana kadar ne düzeldi bu dizide? Demiş olabilir. Bir yerde çıtırdama olduysa onun da akıbeti elbet bir gün bozulur yani. Yani
ikinci sezon sonrası Afra Saraçoğlu diziden ayrılır mı diyorsun? Yalı Çapkını Ferit'in Yolu. Bunlar daha önce farklı dizilerde yaşandı. Belki de böyle bir şey olabilir. 3. sezonda ben Afra Saraçoğlu olsam, Mert'i bilmem de Afra Saraçoğlu olsam devam etmezdim abi. Bir kere ayrımcılık yapılıyor bana bu dizide. Hem de kaç tane başrol olduğu belli olmuyor bazen. Ben bu diziye muhtaç değilim. 2 sezonda oynadım, görevimi yaptım. Zaten reytingler düşmüştü. 2. sezonda 3 tane olacağı hiç belli değil. Ben devam etmek istemiyorum diyebilir. Burada da yollar ayrılabilir yani. Ben olsam öyle yapardım. Onu bilemiyorum ne yapacak. Nasıl ikna edecekler hiçbir fikrim yok. Ama zaten Yalı Çapkın'da büyüsünü kaybettiğini herkes biliyor yani. Teşekkürler abi. Teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Geçen haftaki Yalı Çapkın'ı incelememiz çok fazla izlenmişti. Sizlere teşekkür ediyoruz. Beğenileriniz zaten bunu daha fazla kişiye öneriyor. O yüzden daha fazla izleniyoruz arkadaşlar. O yüzden de videodan çıkmadan önce bir beğenirseniz çok iyi olur. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.